Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Huikol tekniği ile bu bilekliğin nasıl yapıldığını göreceksiniz. Paylaşacağım. Bunun için arkadaşlar öncelikle bir şablonumuza ihtiyaç var. Bu şablonu sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle bu şablonun çıktısını alacaksınız. Şöyle. Ve önünüze koyacaksınız. Ben nasıl yapıyorsam beni takip ederek ekrandan aynı şekilde yapıp bitireceksiniz. Çok kolay olduğunu göreceksiniz. Sadece dikkatli bir şekilde nasıl yaptığımı izleyin. Yetecek bu arkadaşlar. Şimdi neler gerekiyor ona bir bakalım. 7 renk 11.0 kum boncuk gerekiyor. 7 renk kum boncuğumuz var. Bunları ister siz benim seçtiğim renklerde seçin, isterseniz kendi zevkinize uygun renklerde seçebilirsiniz. Ayrıca 2 tane düğme, böyle bunları buna dikeceğim. Öncelikle bunun örülmesine başlayacağım sizinle. Sizin de ördüğünüzü düşünerek daha sonra bitiminde nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ve 2 tane çıt çıt gerekiyor arkadaşlar böyle. Bu çıt çıtlarda da mümkünse şunda olduğu gibi şeffaf çıt çıt almanızı öneririm. Şeffaf olsunlar. Ben bunu özellikle böyle seçtim siz görün diye, dikerken nasıl dikeceğimi göstermek için 2 tane böyle daha koyu renkli bir çıt çıt seçtim. Evet, bunun dışında arkadaşlar ben Fireline ile çalışıyorum. Ama iple de çalışabilirsiniz. Eğer Fireline'ınız varsa daha kolay olur. Çünkü ekleme bölümlerinde biliyorsunuz çok daha kolay bir iş çıkarıyoruz Fireline ile yaptığımız zaman. Şimdi ve 2 tane de iğne kullanıyorum. Çift iğneli yapıyorum. Şimdi bunları bir tarafa alalım ve şablon okumaya geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle her iki ucuna da iğne takıyorum. Her iki ucuna da iğne takıyorum. Bu diğer yaptığım Huikol tekniklerinden biraz daha farklı olacak. Ama zor değil, emin olun. Çok daha kolay olacak. O nedenle beni takip etmenizi istiyorum. Evet, eğer arkadaşlar Fireline kullanıyorsanız çok uzun ip takmanıza gerek yok. Ama Fireline kullanmıyorsanız, normal ip kullanıyorsanız o zaman uzun ip takmanızı öneririm. Çok fazla ek olmasın diye. Ama Fireline kullanıyorsanız biliyorsunuz ekleme biçimi çok kolay ve bütün boncuklardan geçiyor. O zaman hani çok uzun ip takmanıza, Fireline takmanıza gerek yok. Evet, şimdi başlayabiliriz. Nasıl yapıyoruz? Şablonu nasıl okuyacağız? Şimdi şu şekilde arkadaşlar bunların 2 sırası böyle 2 sıra 1 diye düşünüyorum ben. Şuraya 1 diyorum. Böyle 2 sırayı buradan ve buraya 1 diye düşünüyorum. Ve şunu olduğu gibi şöyle iğnemize takıyoruz. Burası start yeri, başlama noktası. Buradan başlıyoruz ve bu şekilde gidip buraya kadar ne varsa diziyorum. Şöyle. Şimdi zaten buraya daha öncesinden yazmışız. 3 tane kırmızı, 35 tane beyaz, 3 tane kırmızı. Şuraya kadar bunu iğnemize gördüğümüz renklerde diziyoruz. Şimdi ve 35 tane beyaz alıyoruz. Ve 3 tane kırmızı alıyoruz tekrar.
Ben kenar kısımlarındaki bu kırmızıları daha koyu bir kırmızı seçtim. İçerilerinde daha sonra ilerlediğimizde bir renk kırmızı daha var. Onu açık renk kırmızı olarak kullanıyorum. O nedenle bir bordo, bir de daha açık renkte kırmızı rengim var. Onu kullanırken dikkat etmem gerekiyor. Kenar kısımlarını daha koyu kullanıyorum. Şimdi tekrar bir yanlışlık olmasın diye ben bu beyazları sayıyorum. 35 tane beyazımız var. Bunu getiriyorum, ortalıyorum böyle. Şu şekilde. Ve şimdi bir aşağıya iniyorum. Böyle. Burada neyimiz vardı? Beyaz. Bir beyaz. Bakın şu bir beyaz. Bir daha beyaz. Yani 1, 2 ve 3, 4 tane şöyle dönerken alıyorum. Şimdi 1, 2 beyaz, 2 kırmızı. 2 beyaz, 2 kırmızı. Şöyle 2 beyaz, 2 kırmızı alıyorum. Bunu bırakıyorum arkadaşlar. Getiriyorum buraya. Şurada dikkat etmeniz gereken, böyle geldim. Bunları aldım ve şuna giriyorum. Bakın geldim böyle. Hepsini aldım. Buna giriyorum. Bu şekilde. Evet. Şimdi demek ki sondaki şu şekilde aldım. Bu kırmızıya giriyorum. Şuna. Çekiyorum. Böylece. Evet. Şimdi tekrar gelelim oraya. Bunu şöyle elimle sıkı şekilde tutuyorum. Böyle. Şimdi geldim buradan çıktım. Şu. Buradan çıktım. Buraya geliyorum. Şu üçünü alıyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. Şöyle. Ve buradaki beyaza giriyorum. Yani 3 tane ayıracağım. 3 tane alıp 3 tane ayıracağım. Ve ortadaki beyaza gireceğim. Yapalım. 3 tane aldım. Bize diyor ki 3 tane ayır. Şuradan 1, 2, 3 ayırdım. Ve buradaki beyaza gir. Şöyle giriyorum. Şu. Bu şekilde. Tekrar geliyorum. Bir bakalım buraya. Bakın 3 aldım, buraya geldim. Şöyle. Buna girdim. Tekrar 3 tane alıyorum ve buna giriyorum. Bu. Aynı şekilde yapıyoruz. 3 tane alıyorum. Buradan 3 ayırıyorum. Şu. Buradan çıkmışım. 1, 2, 3 ayırıyorum. Buna giriyorum. Şu. Tekrar 3 alıyorum. Ve buraya giriyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bakalım. Böyle hep aynı şekilde geliyorum. Buradan alıyorum. Buraya giriyorum. Geliyorum. Böyle alıyorum. Buna giriyorum. Geldim. Üçer üçer alıp 3 ayırıp aralardakine giriyorum. Şu. Hep bu şekilde böyle gidiyor. Nereye kadar? Sonuna kadar. Bakın. Bu şekilde. Şu kırmızıdan çıkıncaya kadar işlemimiz aynı. Evet, devam edip aynı şekilde yapıyorum.
Evet, 3 tane daha alıyorum. Bunu ilk kırmızıdan çıkıyorum. Şu. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Her seferinde yan yana geldiğimizde, yani şu iki uç yan yana geldiğinde orada şunu yapıyoruz. Bu şekilde, bakın 1 2 alıyorum buna. Şu iğneye 1 2 alıyorum. Önemli bu. 1 2 bu iğneyi alıyorum. 2 taneyi bu iğneyi alıyorum. Koyuyorum buraya. Koyuyorum. Sonra bunu bırakıyorum. Diğer iğnemi elime alıyorum. Bunu bırakıyorum. Bunu elime alıyorum. 2 tane bu iğneye takıyorum. Yani şuradaki 2 boncuğu diğer iğneye takıyorum. Bu 2 boncuğu her seferinde her başta bunu yapıyorum arkadaşlar. Başka bir şey yok. Bunu da getiriyorum. Buraya bırakıyorum. Ve bu iğneyle şuradan çıkıyorum. Bundan çıkıyorum. Şu. Çıktım. Şimdi gideceğim, geleceğim öbür başa ve bu iğneyle yapacağım. Şu iğneyle. Şimdi böylece şu kısım şöyle bitmiş oldu. Bu kısım böylece bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi neredeyim? Burada. Ve şundan çıkmış durumdayım. Bakın, bu boncuktan çıkmış durumdayım. Bu boncuktan, şuradan çıkmış durumdayım. Şu buradaki boncuk, şu boncuk. Şu. Tamam mı? Şu boncuk. Buradan böyle çıkıyoruz. Buraya çıktıktan sonra ne alacağız? Bunları başlıyoruz almaya. Ve hep ortadakilere girerek başa kadar ilerliyoruz. Evet. Şimdi buradan çıktım. Ne var şurada? Onları iğnemize alalım. 2 kırmızı, 1 beyaz. 2 kırmızı, 1 beyaz var. Şurada. Alıyorum ve bakın şuradakine bunları iğneme alıyorum ve buna giriyorum. Buna. Bu hangisi? Önümdeki şu üçlü grubun ortasındaki. Şu. Böyle girdim. Şimdi arkadaşlar dikkat ederek gidiyoruz bundan sonra, çünkü renkler başlıyor. Şimdi 3 tane beyaz alıyorum. Bir üçlü grup, 2 üçlü grup. Onları yerlerine yerleştiriyorum. Demek ki 2 tane üçlü grup yapacağız. Bir aldım ve diğerinin önümdeki üçlü grubun ortasına giriyorum. Şu. Bir üçlü grup. Burası bir üçlü grup. Burası 2 üçlü grup. Yani 1, 2. Şimdi tekrar bir üçlü grup alıyorum ve buna giriyorum şöyle. Hep ortalara giriyoruz, unutmayın. Şuranın böyle orta bölümüne. Şu ortadaki boncuğa giriyoruz. Şimdi bir üçlü grup, 2 üçlü grup. Sonra geldim şuradayım. Bu üçlü gruptayım. Buna da bir siyah, bir yeşil ve bir siyah alıyorum. Şu. Gene bunu önündeki hemen üçlü grubun ortasına boncuğa giriyorum. Şu. Şimdi
Buraya yaptıktan sonra hemen geliyorum, bakıyorum burada hangi grup varsa ikisini yerleştirerek devam ediyorum. Şimdi 2 tane beyaz grup var. 3 tane alıyorum. Hep üçlü olacak. Evet, bir tane daha üçlü grup. Şöyle. Onu da buraya giriyorum. Hepsi şu şekilde. Girdim. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Burada gene bir siyah, bir yeşil ve bir siyah var. Şu. Bir siyah, bir yeşil ve bir siyah var. Onu alıyorum buraya. Şu. Bu grubu buraya yerleştiriyorum. Şu. Ve şimdi bakıyorum 2 tane beyaz grup var. Onları alıyorum. Şöyle bir grup aldım. Bunu ortaya giriyorum. Şu. Ve tekrar alıyorum. Bunu buraya giriyorum. Şu. Şimdi sonuna geldim. Şu. Şuradayım. Buradayım. Demek ki burada şundan çıktım. Böyle buraya geliyorum. Bu boncuktan çıktım şu an. Bu boncuk, şuradaki boncuk. Burada ne var? Bir beyaz, iki kırmızı alıyoruz. Bir beyaz, iki kırmızı. Bunu yine ortadakine şuna giriyorum. Şöyle. Şimdi çıktık. Bu sırada arkadaşlar, bu sırada problem yok. Şimdi değiştirme de yok yani. Buradan devam edeceğim. Geliyorum bir alta. Bakın. Ben neredeyim? Şimdi bu üçünü aldım. Şu üçünü aldım. Ve geldim buradan çıktım. Şundayım. Buradan geliyorum buraya. Buradan çıktım. Aralarına yerleşti bunlar şimdi. Buradayım. 2 beyaz, 2 kırmızı alıyorum. Burada sıkıntı yok. 2 beyaz. Şöyle. İki beyaz, iki kırmızı alıyorum. Bu başta sıkıntı yok. Bunu şöyle yerleştiriyorum. Buraya. Yerleştiriyorum. Nereden çıkmam gerekiyor? Şimdi bakın. 2 beyaz, 2 kırmızıyı aldım. Buradan buna giriyorum. Şuna. Şöyle. Bunları iğnemi aldıktan sonra buraya giriyorum. Evet. Şu. Yani burada bir tane kırmızıyı bakın ortasına giriyorum bunun. Şurada şöyle düşünün. Bunun şu orta bölüm ortasına giriyorum. Bir sağda bir solda bırakıyorum. Ortasına giriyorum. Şimdi şu. Bundan sonra daha kolay. Şu iki buradan sonra hep alacaklarımı işaretleyeceğim. 3 beyaz, 3 beyaz. Yani 2 tane grup
üçlü beyazı alıp yerleştiriyorum. Şuna girdim. Tekrar şu alıyorum. Bunun da ortasına giriyorum. Arkadaşlar unutmayın, hep şu üçlü grupların ortalarına giriyoruz. Bunların hep ortalarına giriyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi iki tane, bakın burada iki tane üçlü grubu yaptım. Böyle. Sıra buradaki grupta. Şu grupta. Böyle geliyorum. Unutmayın. Yön de önemli. Buradan ne yönde olduğumu peki nasıl bileceğim? Bak burası hep çift iğne. Çift iğne burası. Şurası çift iğne. Ve yan yana geldiğinde çift olacak. Burası da tek iğne. Burası tek iğne. Yani dönüş yeri. Tek iğnemizin döndüğü yer. Öyle düşünebilirsiniz. Böyle geliyorum şimdi. Evet. Burada ne var? Bir siyah, iki yeşil. Bir siyah, iki yeşil. Şöyle gene 3. Hangi boncuğa giriyoruz? Bir siyah, iki yeşil aldıktan sonra bakın bu yeşile giriyoruz. Yani hangi yeşil? Şu. Buradaki yeşil. Şu şekilde. Şimdi yeşilden çıktım. Şuradan çıktım. Bu grubu alacağım. Şu grubu. Bu grubu alacağım. Yani bir, iki yeşil, bir siyah. İki yeşil, bir siyah alıyorum. Şu. Aldım. Bunu önündeki, ortadaki beyazdan giriyorum. Şu. Şöyle. Şimdi buraya geliyorum. Şuradaki 3 beyaz grubu giriyorum. Bakın 1, 2, 3 beyaz alıyorum. Şurada 1, 2, 3 ve şu. Buraya giriyorum. Şimdi bir siyah, iki yeşil yine. Buradayım. Bir siyah şu. Bir siyah, bir, iki yeşil. Bir siyah, iki yeşil alıyorum. Bir siyah, iki yeşil. Bunu yeşile giriyorum. Şu ortadaki. Şu. İlerleyelim. Evet, şimdi geliyorum. Bakın bu yeşilden çıktım şimdi. Böyle aldım, buraya girdim. Bunu aldım, buraya girdim. Buraya geliyorum. Şimdi iki yeşil, böyle bak, bir, iki yeşil, bir siyah alıyorum. İki yeşil, bir siyah. Yeşilden çıkmışım. Şurada. Ve bu ortadaki beyaza giriyorum şu. Girdim. Şimdi hemen yine şablonuma dönüyorum. Bakıyorum. Diyor ki 3 tane beyaz al.
şuradaki beyaza gir. Bu şekilde tekrar çıkacağım. 3 tane beyaz al, kırmızıya gir. 2 tane grubu peş peşe yapalım. Beyaz aldım. 3 tane beyaz aldım. Beyaza giriyorum. Şu. Şöyle. Tekrar dedik ki peş peşe yapalım. Bir daha grup alalım. 3. Ve bunu da kırmızıya girelim. Şu. Yani şu grubu aldım ve buradaki kırmızıya girdim. Şu. Evet. Şimdi geldik sıranın sonuna. Tekrar başa geldiğimizde buraya ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne dedik? İki tane kırmızıyı bu iğneye alıyoruz. Yani geldiğimiz iğneye. Şuradaki iki boncuğumuzu, şu iki boncuğumuzu gelen iğneye alıyoruz. Bunları ise, şu iki boncuğu ise diğer iğneye alıyoruz. Her seferinde yandaki iki beyazı diğer iğneye alıyoruz. Bakın. Bunu iki kırmızıyı bu iğneye aldım. Buna da beyazları aldım. Ve beyazı aldığım iğneyi, buradaki bekleyen iğneyi şu kırmızıdan giriyorum. Şu. İlk kırmızıdan. Şöyle. Giriyorum. Şu. Şu şekilde. Böyle bırakıyorum. Ve şablona dönüyorum. Şimdi. Şablona dönüyorum. Bakın şu kırmızıdan çıkmış durumdayım. Evet. Şu kırmızıdan çıkmışım. Şöyle bakın. Bu kırmızı şuradaki boncuk. Bunu dönüyorum buraya ve şu grubu alıyorum. Şimdi iki kırmızı, bir beyaz. İki kırmızı. Şu. Ve bunu artık örmeye bu şekilde devam ediyorum. Şu. Bu grubu aldım. Şuna. Burada tabii şöyle yapalım. Buraya ikinci sırada bitmiş oldu. Birinci sıra, ikinci sıra. Şimdi 3'ün yarısındayım. Buna başladık. Şimdi 1, 2, 1. Şu grubu alıyorum. 3 beyaz. Şu. Getiriyorum. Bunu buna giriyorum. Şuraya. Şöyle. Bunlar önemli. Yani şu ortalara gireceksiniz arkadaşlar. İyi bakın bunlara. 1, 2, 3. Ben eminim ki en çok yaptığınız hatalar mesela burada şu grubun ortasındakine gireceksiniz. Gelip buradakine giriyorlar. Yani birçok kişiyi görüyorum, izliyorum ve inceliyorum desenlerinde. Neden bilmiyorum, buna giriyorlar ve o zaman da düzgün durmuyor. Zaten desen oturtmanız mümkün değil. Evet, şimdi devam ediyorum. 3 beyazı yaptım şuradaki. Sıra buradan çıktım, buna geldi. Ondan sonra işaretlemeden gidiyorum arkadaşlar. Öğrencinizi düşünüyorum. Bir siyah, iki yeşil alıyorum. Şu yeşilleri de biraz böyle çekeyim. Bir siyah,
2 yeşil. Ve ortadaki şu yeşile giriyorum. Şu. Bir siyah, 2 yeşil aldım. Buraya girdim. Ve burada bir turuncu, bakın devam ediyor. Şuraya geldik. Bir turuncu, bir sarı, bir turuncu alıyorum. Bir turuncu, bir sarı, bir turuncu alıyorum. Şu. Ve buraya giriyorum. Şu. Ortadaki yine. Bakıyorum buradaki grup 2 yeşil, bir siyah. Şu. Ve beyaza giriyoruz şurada. Tekrar geliyorum. Bunu yaptım dedim. Buradayım. Bir siyah, 2 yeşil. Alıyorum. Buna giriyorum. Şimdi geliyorum. Bunu yaptıktan sonra şuna. Bir turuncu, bir sarı, bir yeşil. Pardon. Bir turuncu, bir sarı, bir turuncu. Şu. Bunu alıyorum. Buraya giriyorum. Şu. Ve hemen yanındaki grubu alıyorum. Bakın çok kolay bu. Grup grup alıp diğer bir önceki yapmış olduğunuz sıranın ortasındaki boncuklara giriyorsunuz. Yapacağınız iş bu arkadaşlar. 2 tane yeşil, bir siyah alıyorum. Ve buradan ortasındakine giriyorum. Şu. Bu. Ve burayı takip ediyorum. Geldim şu gruptayım. Yani 3 beyaz. 3 beyaz alıyorum. Buna giriyorum. Şu ortadakine. Şimdi şu gruptayım. Bu gruptayım. Yani bir beyaz, 2 kırmızı. Bir beyaz, 2 kırmızı alıyorum. Bunu da yine buradan bir ayırıp şuraya giriyorum. Dönüşlerde hep böyle 2-2 kalacak. Dönüşler biliyorsunuz hep 4 oluyor. Şimdi burada yapacağımız gibi buraya geldim. Şimdi neredeyim arkadaşlar? Şuradan çıktım. Bunlar aralara girdiğini düşünün. Sıra geliyor buraya. Bakın döndüm, buraya geliyorum. Şimdi burası önemli. Dönüşte burada iğne değiştirmek yok. Düzgün bir şekilde ne görüyorsanız onları dizip dönüyoruz. Yani şu 2 beyaz, 2 kırmızı. Önce beyaz, sonra 2 kırmızıyı diziyoruz ve şuradan giriyoruz. Şöyle geliyoruz. Şimdi 2 beyaz, 2 kırmızı. Şunu aldım. Ve ne yapıyorum? Buradan şuna giriyorum. Şu. Evet. Hemen yanındakine bakıyorum. Bunu girdikten sonra hemen yanındakine bakıyorum. Ne var? Beyaz grup var. Beyaz grubu alıyorum. 3 tane beyaz. 3 beyaz alıyoruz. Buraya giriyorum şu.
Şimdi takip ediyorum arkadaşlar. Bir siyah, iki yeşil. Bunu gene ortadaki yeşile giriyorum. Şu. Evet. Sonra tekrar şablona dönüyorum. Bakın burada bir turuncu, iki sarı. Ve sarıya giriyorum. Çünkü bana öyle diyor. Buradan bir turuncu, iki sarı al ve şuna gir. Bu sarı, bir önceki sırada yaptığımız sarı. Buraya giriyorum. Tekrar iki sarı, bir turuncu alıyorum. Şu yeşile giriyorum. Şöyle. Ve yeşilden çıktıktan sonra burada üçlü, bakın üçü yeşil olan bir grup var. 1, 2, 3. Bunu alıyoruz. Bunu aldık ve yine yeşile giriyoruz. Şimdi şablonu takip ediyorum. Çünkü bununla burası aynı neredeyse. Yani bir turuncu, iki sarı alıyorum. Sarıya girdim. İki sarı, iki sarı, bir turuncu alıyorum. Onu da buraya giriyorum. Şu ortaya şöyle. İki yeşil, bir siyah. Yine buna giriyorum. Şurada ortadaki şimdi iki yeşil, şunu yaptım bakın. İki yeşil, bir siyah aldım. Buraya buna girdim. Buradan çıkınca 1, 2, 3 tane beyaz alıyorum. Üç beyaz alıyorum. Buradan bakın kırmızıya, şuradaki kırmızıya giriyorum. Şu. Şimdi yine iğne değiştireceğimiz bölüme geldik. Çok kolay arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Her seferinde diğer iğneye iki beyaz alıyoruz. Her seferinde. Şöyle iki beyazımızı buna alalım. Şuraya getiriyorum, bırakıyorum. Şimdi o iki beyaz hangi şablonda hangi iki beyaz? Şu. Şu iki beyaz. Bunu bu iğneye aldık. Bunu bu iğneye aldık. Diğer iğnemize iki kırmızımızı takıyoruz. İki. Atıyorum bunu buraya. Şimdi beyazları aldığım iğne burada. Onu alıyorum ve kırmızıdan geçiyorum. Şu. Böylece böyle getirdim, buraya bıraktım. Şu. Bu şekilde. Şimdi ne oldu? Böylece üçüncü sıram bitmiş oldu. Şu. Burada görelim. Üçü. Bakın
birinci sıra 1 3, yani şöyle 1 2 ve 3. Buradan bakalım. 1 2 ve 3. Yani şu anda bu şekilde de takip edebilirsiniz. Kaçıncı sırada olduğunuzu bilmek için. İğneleri değiştirdiğiniz anda sıra bitiyor. Öyle düşünün. Şimdi geldim bu sıradayım. Bundan sonra arkadaşlar aynı şekilde devam ediyorum. Şablondaki renkleri iğneme geçirerek ortasındaki üçlü grupların ortasındaki boncuklara yerleştirerek şablonu bitiriyorum. Sizlerin bunu anladığınızı düşünüyorum ve her birinizden bilekliği bitirmiş olarak benimle paylaşmanızı istiyorum. Evet, şimdi ben bunu yaptım, bitirdim biliyorsunuz. Onun kapama bölümüne geçeceğim. Nasıl yapacağımızı göstereceğim. Umarım kavramışsınızdır. Şimdi kapama bölümünü de beraber yapalım. Evet arkadaşlar, bilekliğimizi bitirdikten sonra tabii bunu bileğimize göre nasıl ayarlayacağız? Bir de o konuda size bir fikir vereyim. Şimdi bu bittiğinde kaç santim oluyor ona bir bakalım arkadaşlar. Bu size verdiğim şablonu aynen uyguladığımızda kaç santim oluyor ona bir bakalım. Şöyle. Evet, bu arkadaşlar 17 santim oluyor. 17 santim oluyor. Eğer şablonu uygularsanız aynısını. İnç olarak da arkadaşlar şu şekilde. Şimdi eğer siz bunu bileğinizi eğer daha uzun yapmak istiyorsanız, bileğiniz daha kalınsa şu kısmına beyazlarla aynı şekilde devam ederek uzatabilirsiniz. Kısa ise arkadaşlar düğmelerinizi, çıt çıtlarınızı biraz içeri dikerek, böyle şu şekilde içeri dikerek bileğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi evet, şimdi bunu biz nereye dikeceğiz ona bir karar verelim. Sonrasında iplerimizi ilerletip orada çıt çıtlarımızı dikelim. Şimdi dedim ki şöyle yapayım. Bir tane daha iğne alalım elimize. İnce boncuk iğnelerinden. Şöyle şuraya dikeyim diye düşündüm. Şuraya. Şuraya olabilir. Benim bunu buraya gelmem gerekiyor. 1 2, yani şuradan 1 2 üçüncü boncuk şu. Alttan 1 2, şöyle düşünün. 1 2 ve buranın da 1 2'si. Şuraya kadar bunu ilerletip geliyorum. İçlerinden ilerleyerek o boncuğa geleceğim. Şimdi ne dedim? Bir şu 1 2, ikincinin ortasındaki bu boncuk. Şimdi buraya şuna bunu dikiyorum. Şuna. Şöyle. İlk başta şundan alıyorum. Ve
Şuna dikiyorum. Bunu buraya önce tutturuyorum şöyle. Evet, şöyle tutturdum. Geleceğim arkadaşlar içlerinden geçerek şuradan bunu tutturacağım. Bir tane daha yapalım. Bunu da buradan geçiyorum. Şöyle şuna geleceğim. Şöyle gelebiliriz. Bunu da buraya tutturuyorum. Buradan ilerliyorum. Buradaki delikten de tutturmam gerekiyor. Hangisine denk geliyorsa bakıyorum hangi boncuğa denk gelebilir. Şuna denk gelebilir arkadaşlar. Şöyle. Veya önce buraya girelim. Şimdi burada bu dikiş önemli. Yoksa şey yani kayma olur diğer tarafla. Tam denk düşmesi lazım. Şuna dikelim biraz da çekmiş oluruz. Evet, bunu bu şekilde tutturduktan sonra çıkıyorum. Arka tarafta daha rahat çalışırım. Şöyle. Şu şekilde ilerletip burada bir düğüm yaparız. Şöyle. Evet, bir tane daha düğüm atalım arkadaşlar. Şöyle. Ve bunu burada keselim. Evet, şimdi aynı şekilde diğer iğnemizle ne dedik? 1, 2'nin şuna gelmem gerekiyor. Şimdi 1, 2 ve tekrar buradan 1, 2 şuna gelmem gerekiyor. Buraya dikeceğiz. Bunu şimdi oradan ilerletiyorum. Böyle içinden.
Yine bunu aynı şekilde buraya dikiyorum. Tamam, ben bunu dikeyim. Sonra öbür tarafını nasıl yapıyoruz ona da bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu hangi boncuklara diktiysem burada hesabını yapıp diğer çıt çıtımızı da aynı boncuklara diktim. Şimdi gelelim karşılıklarını nasıl yapacağız. Şimdi bunu şöyle kapatıyoruz. Bu şekilde durması gerekiyor bunların. Şöyle ve bunu şöyle koyalım. Eğer aşağı yukarı dikersek böyle durabilir. Yani şöyle durabilir. Tabi bu zaman da yanlış olmuş olur. O nedenle bunun üzerinde bunu ayarlayacağız. Şöyle yaptıktan sonra bakalım nereye gelmesini istiyorsak şu kısımda şöyle bunu buradan tutturuyorum. Şöyle gireceğim arkadaşlar şuna. Yine aynı yerdeyim aslında. 1, 2'nin ikisinde. 1, 2 ve 1, 2. Şuradayım. Bunu biraz bol bırakacağım. Düğmeyi dikerim üstüne de. Buradan içeri giriyorum. Şöyle. Buradayken şuna giriyorum. Ve şuradan bir tanesine şöyle çıkıyorum. Bu. Ve gene bunu da aynı şekilde dikiyorum buraya. Şu şekilde dikiyorum. Önce hafiften tutturuyorum. Sonra bir tur daha geçiyorum arkadaşlar. Şu şekildeyken böyle buradayım ve ilerliyorum. Şöyle buna geleceğim. Burada nereye durmam gerekiyor? Şuna. Bir kere böyle bir hafiften tutturalım. Şimdi açabiliriz bunu. Ve ilerliyorum. Böyle geliyorum. Buradan. Hafiften şunu da tutturalım. Çok fazla oynatmamamız gerekiyor. Evet, bunu da buraya gelelim. Tekrar bir kontrol edelim. Evet. Yani nereyi kontrol ediyoruz? Şu kısmı kontrol ediyoruz. Şimdi düğmeleri dikmeden önce arkadaşlar ve bunu sıkılaştırıyorum önce. Bir sıkılaştırayım. Tekrar turluyorum. Şu şekilde bir kontrolümü yapıyorum. Evet ve şimdi bunu böyle bir sıkılaştırayım ben. Sonra bunu yapalım. Evet arkadaşlar, başladığım noktadaki
Şuradan başlamıştık. 1, 2, 1, 2. Tam buradan başlamıştık. Oraya düğmemizi aynı şekilde böyle dikeceğim. Üzerine böyle düğme dikeceğim. Buradan alıyorum. Şöyle girdim. Ve yine aynı boncuktan çıkıyorum. File ile yaptığınız zaman birçok kez aynı boncuktan geçme şansınız oluyor. Şöyle bunu buraya dikiyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar buradan yine bunları da tutturabiliriz. Hem o arada biraz daha pekiştirmiş oluyoruz şeyi. Daha sağlam yapıyoruz. Şimdi yine buradan geçeyim. Şöyle. Ve altından düğmeye gideceğim. Ve buraya çıkıyorum. Bunu şöyle bir turlayıp burada biliyorsunuz bir ipimiz daha vardı. Onunla ucunu şöyle bağlıyorum. Şu şekilde. Bir kere daha geçiyorum. Ve bunu bir daha böyle yapıp tekrar bağlıyorum. Burada da kesiyorum. Evet, şu şekilde böyle duruyor. Şimdi aynı biçimde ben burasını da yapayım. Düğmemi dikeyim ve bilekliğimizi bitirmiş olalım. Evet arkadaşlar, düğmemizi de diktik. Çıt çıtlarımızı diktik. Böylece bilekliğimizi bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bunu yaparken dikkat etmemiz gereken şablonumuzu çıktısını alacağız. Güzel onun yolunu takip edeceğiz. Bitireceğiz ve düğmeleriyle çıt çıtını dikerek sonlandıracağız. Eğer düğme dikmek istemiyorsanız daha önceki huyu kol teknikleriyle yaptığım kapamalara da bakabilirsiniz. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Evet, şu şekilde benim bileğime bu tam oldu. Böylece öyle de kullanabilirsiniz. Düğmelerim sedef ve renkli düğmeler. Arkadaşlarım şablonunu videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Nazo Tasarım'da kalın.